Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere hem görseliyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm nefis bir poğaça tarifiyle geldim. Pizza poğaça yapacağız bugün. İnanılmaz güzel bir poğaça arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle yoğurma kabımıza bir paket instant mayamızı alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı dolusu toz şekerimizi ilave ettikten sonra 1 su bardağı suyumuz var ılık. Onun yarısını üzerine ilave edelim. Kalan yarısını da biraz sonra hamurumuzda tekrar kullanacağız. Evet, şeker eriyene kadar şöyle güzelce karıştıralım. Ve kapağını kapatacağız. 15 dakika boyunca mayamızın böyle kabarmasını bekleyeceğiz. Bu ön mayalama işlemini mutlaka yapın. Daha güzel bir poğaça elde edersiniz bu şekilde. Evet, şimdi kapağını kapatıyorum. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Evet, 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi mayamız çok güzel bir şekilde kabarmış. Tam da istediğimiz gibi olmuş. Şimdi üzerine kalan yarım su bardağı ılık suyumu, 1 su bardağı ılık sütümüzü, 1 su bardağı sıvı yağımızı, bir tane yumurtanın tamamını sarısıyla birlikte ilave edelim. Şimdi şöyle bir karıştıralım önce spatula ile. Bu aşamalarda elinizi vurmanıza hiç gerek yok. Şimdi üzerine yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Ben toplamda 6,5 su bardağından biraz fazla un ekledim arkadaşlar. 200 milimlik su bardağı ile. Fakat ununuzun hepsini birden boca etmeyin. Her zaman yavaş yavaş eklemekte fayda var arkadaşlar. 1,5 tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim unun üzerine. Önce şöyle spatula ile bir karıştırıyorum. Elimi kesinlikle vurmuyorum. Birazcık böyle hamurum ağırlaşmaya başladıktan sonra elimle yoğurma işlemini tabii ki geçeceğim. Ama ilk aşamada spatula ile şöyle karıştırıyorum. Unumun tamamını eklemedim arkadaşlar. Unu yavaş yavaş eklemekte her zaman fayda var. Ben de öyle yapıyorum. Yavaş yavaş kıvamına göre ekleme yapıyorum. Toplamda 6,5 su bardağından biraz fazla un ilave ettim. Yani 6,5 su bardağı ile 7 su bardağı arası un hemen hemen tam geliyor arkadaşlar. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milim, standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından. Hamurumuzun kıvamı böyle çok katı sert olmayacak. Böyle hafif ele yapışan çok yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Eğer çok böyle katı bir hamur yoğurursanız poğaçalarınız taş gibi olur. Yani hemen bayatlar ve çok sert olur arkadaşlar. O yüzden böyle ele çok yapışan böyle yumuşacık bir hamur yoğurmak gerekiyor. Evet, hamurumu da çok iyi bir şekilde yoğurdum. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Ve şöyle toparladım. Tekrar yoğurma kabıma güzelce aldıktan sonra üzerine bir streçle güzelce kapatıyorum. İsterseniz temiz bir poşetin içerisine de tabii ki geçirebilirsiniz. Hava almasın, üzeri kabuk bağlamasın. Evet, şimdi üzerini kapatacağım ve yaklaşık 45-50 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Ortam ısısına göre bu süre düşebilir veya yükselebilir. Evet, üzerini kapattım. Şimdi birazdan mayalanmış halinde göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalanmış ve kabarmış. Şöyle hamurumu bir toparlayacağım. Bir havasını alacağım. Evet, gördüğünüz gibi elime hala yapışıyor fakat kesinlikle un takviyesi yapmıyorum. Bu aşamada isterseniz çok hafif elinizi yağa batırabilirsiniz. Kesinlikle elinize yapışmaz o şekilde. Evet, şimdi iki parmağımla sıkıştırarak böyle mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. Ve üzeri böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce elimle yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serili tepsime hamurlarımı alıyorum. Öncelikle bu tepsiye almıştım ben hamurlarımı, fakat buna birazcık hamur fazla geldi. Bunun biraz daha büyük bir tepsiye aktardım, onu belirtmek isterim. Evet, hamurumuz bitene kadar bu işleme devam edelim. Çok hafif aralıklı bırakalım. Zaten piştiği zaman böyle birbirine hafif bütünleşiyor. O yüzden çok fazla böyle ayrı ayrı koymanıza gerek yok. Evet, bezelerimizin üst kısmının pürüzsüz olması önemli görüntü açısından. O yüzden elinizle, yani avuç içinizle güzelce yuvarlarsanız çok güzel sonuç alırsınız arkadaşlar.
Daha önce de söylediğim gibi güzel bir poğaça yapmak istiyorsanız hamuru güzel yoğurmak çok önemli. Bir de böyle hamurun hafif ele yapışan çok yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Eğer bunları yaptıysanız inanın sizin poğaçalarınız da pamuk gibi olacaktır. Evet, madenle büyüklüğünde parçalarımızı koparıyoruz ve tepsimize aralıklı bir şekilde yerleştirdikten sonra üzerine temiz bir bezle kapatalım ve şöyle yaklaşık 30-35 dakika boyunca bezelerimizi dinlenmeye alacağız. Böyle kabaracak, yumuşacık olacak. Evet, şimdi iç harcı için ben çökelek kullanacağım. Çökeleğimin içine katmak için bir tane yumurta akını içerisine katacağım. Bu şekilde pişerken peynir dağılmayacak, içinden dökülmeyecek. Evet, bu yumurta sarısını üzeri için ayırıyorum. Şimdi yumurta akını çökeleğimin içine koyuyorum ve güzelce karıştırıyorum. Çökelek yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz veya kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Tamamen arzunuza kalmış. Ben çökelek koymayı tercih ettim. Evet, gördüğünüz gibi hamurlarım yarım saat boyunca dinlendi. Şimdi bir tane çay bardağına hafif yağ batırıp bu şekilde ortasına bir çukur oluşturuyorum. Yağ batırmadan da denedim fakat biraz hamura yapışıyor arkadaşlar. O yüzden size kolaylık olması açısından çok hafif bir şekilde yağ batırın çay bardağının tabanını, o şekilde bezelerimizin üzerine bastırın. Biraz böyle çukur olması gerekiyor orası. Evet, bu şekilde şöyle hafif döndürerek bastırırsanız çok güzel çukur oluşuyor. Evet, şimdi üzerine hazırlamış olduğum peynirli ve yumurta aklı olan karışımımı bu şekilde bastırarak yerleştiriyorum. Eğer bu şekilde kaşığın ucuyla biraz hafif hafif bastırırsanız o çukur tamamen belirginleşiyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, bu şekilde tüm poğaçalarımızın üzerlerini peynirle kaplayalım. Sizler çökelek kullanmak istemezseniz kaşar peyniri rendesi veya farklı peynirler de kullanabilirsiniz. Tamamen arzunuza ve damak zevkinize kalmış. Evet, bu şekilde kaşığımızın ucuyla hafif hafif bastırarak peynirimizi yerleştiriyoruz. Hem de çukur yeri belirginleştiriyoruz. Evet, şimdi üzerine aynı boyutta kesilmiş biber ve domates yerleştireceğiz. Hepsinin aynı boyutta olmasına özen gösterin. Bu şekilde görseli daha güzel olacaktır. Evet, şimdi orta çukur yerlerine bir domates, bir biber olacak şekilde çok hafif bastırarak yerleştiriyorum. Çok fazla böyle tepede kalmasın. Hafif içe doğru bastırırsanız piştiği zaman böyle kabarma esnasında da dışa doğru atmasın kendini domates ve biber. Sizler isterseniz farklı malzemeler de ekleyebilirsiniz üzerine. Mesela bir dilim sucuk veya bir sosis, ince dilimlenmiş siyah zeytin veya yeşil zeytin. Tamamen arzunuza göre malzemeler ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde bence çok güzel oldu. İnanılmaz lezzetli bir poğaça oldu arkadaşlar. Yapması çok keyifli, çok pratik bir poğaça arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet, domatesimizi ve biberimizi yerleştirdikten sonra üzerlerine 2 tane yumurta sarısını güzelce çırpıp bolca fırçayla sürelim. Şimdi tepsi mayası için bekletmeyeceğiz. Öncesinde bir mayalama işlemi yaptırdık çünkü beze halindeyken. O yüzden şimdi üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra 180 derecelik fırında pişireceğiz poğaçalarımızı. Bu ölçülerdeki hamurdan tam 20 tane poğaça elde ediyoruz arkadaşlar. Eğer size fazla gelirse ölçüler, piştikten sonra poğaçalarınız soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup ağzını sıkı bir şekilde kapatıp buzluğa atabilirsiniz ve dilediğiniz zaman çıkarıp kendi halinde çözüldükten sonra veya fırında ısıttıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Daha böyle taze taze tüketebilirsiniz. Eğer kalabalık bir aileyseniz zaten inanın çok çabuk bir şekilde bitecek, emin olabilirsiniz. Evet, yumurta sarımızı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında poğaçamızı pişmeye bırakıyoruz. Benim fırınımda 35 dakikayı buldu arkadaşlar, ama her fırında farklılık gösterebilir. O yüzden lütfen kontrollü pişirin. Altı ve üzeri güzelce kızardıktan sonra poğaçalarımızı fırından alabiliriz. Evet, benim poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şimdi üzerine kapatacağım temiz bir bezle. Şöyle yarım saat kadar dinlendikten sonra tabii ki bir doku testi yapacağız. İnanılmaz güzel bir poğaça oldu. Şöyle sizlere de tabii ki yakından bir dokusunu göstermek istiyorum.
Evet, gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık bir poğaça oldu arkadaşlar. Mutlaka sizler de deneyin diyorum. Gerçekten çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Bir de sizlere şöyle bölerek iç dokusunu da göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi domatesimiz ve biberimiz de çok güzel bir şekilde pişmiş. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin diyorum arkadaşlar. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak isterseniz videolarıma beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.